Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün U şeklinde bir yelek modeli anlatacağım. Biraz karışık gibi gözükebilir ama çok kolay, çok pratik bir model. Üzerinizde ölçerek ilerleyeceksiniz. Uzunluğunu, kısalığını dilediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz bir model. 4 numara tığ kullandım. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. Ne çok ince ne de çok kalın. Yani 4 numarayla 3,5, 4, 4,5 ile örülebilecek bir ip. Zincir sayısı vererek başlayacağım bu sefer ilk defa. Ama benim gibi bir tığ ve ip kullanıyorsanız, daha kalın bir ip kullanıyorsanız zincir sayısını değişeceğini söylemeliyim. Şöyle yapacağız. 85 tane zincirle başlıyoruz. Small, medium ve large beden için. Eğer large bedenseniz ve üst bedeniniz alt bedeninizden daha büyükse, daha genişse X large için vereceğim ölçüye göre yapmanız gerekir. Şimdi X large ve üzeri bedenseniz de 85 değil 92-93 zincir çekerek başlayın. Bunun sebebini birazdan anlatacağım size. Şöyle yapıyorum. 1, 2, 3 zincirle başlıyorum. Ve her bir zincir boşluğuna birer tane trabzan yaparak ilerleyeceğim. Her bir zincir boşluğuna birer tane trabzan yapıyorum. Evet, başladık ve 35 tane trabzan yaptık. Her bir zincir boşluğuna bir tane trabzan yaparak. Şimdi ilk köşemizi oluşturacağız burada. 35. trabzanı yaptım. 3 zincir çekiyorum ve ipi tığın üzerine alıp en son trabzanı yaptığım trabzan boşluğunun içine bir tane daha trabzan yapıyorum. Bakın bu bizim ilk köşemiz olacak. Bunu 1 diye sayıyorum bu trabzanı. 1. Yan boşluğa atlıyorum. 2. Onun yanına atlıyorum. 3. Böyle bu şekilde gideceğim. 4. Bu ilk boşluğum oldu. Şimdi bakın şöyle sayıyorum. Tığla sayarsam daha iyi olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. trabzan. Bedeniniz X large ve üzeri ise buradaki rakamlar değişecektir. Yani aslında large'da da değiştirebilirsin. Üst bedeniniz büyükse öyle söyleyeyim large'da. Şimdi buradan buraya 35 tane evet uygundur ama bu kol altını biraz daha geniş tutabilirsiniz. 14 tane trabzan değil de şuraya 20 tane trabzan yaparsanız hareket alanınız daha rahat olur. O yüzden zinciri biraz daha fazla çekmeniz gerekir. 7-8 tane daha fazla çekmeniz gerekir. 14. trabzandan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve diğer köşeyi oluşturuyorum. Diğer köşeyi oluşturmak için de son battığım noktaya bir tane daha trabzan batıyorum. Aynı noktaya 2 tane trabzan yaptım, araya 3 zincir çektim bakın. Bundan sonraki trabzanımı hemen yanındaki boşluğa yaparak saymaya başlıyorum tekrar. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 35 tane de buradan buraya kadar trabzanı yapıp bırakıyorsunuz. Zinciriniz fazla geldiyse hiç sorun değil. Onu kesersiniz, hiçbir sökülme olmaz. Kesersiniz ve ipi elinizle çektiğinizde hiçbir sökülme olmayacağını görürsünüz. İpi de tığ yardımıyla içeri alırsınız. Şimdi buraya da 35 tane. Evet, bakın şimdi burada ve burada birer köşe yaptık U şeklini alabilmesi için. Bu köşeden itibaren bu ilk trabzanımızı 1 kabul ettik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye sayarak son 35. trabzanımı yapıyorum. Bakın bu 35. trabzanım. Burada da 35 trabzan yapmıştık. 35. trabzanımı yapıp 3 tane zincirle yukarı çıkarak ikinci sıraya başlıyorum. İkinci sıraya başlarken çok önemli bir nokta var. O da bu 3 zincir modelin genişlememesi için, hata yapmamanız için önemli bir püf noktası. Bu 3 zincir buradaki ilk trabzanın üst noktasına tekabül eden trabzan gibi kabul edilir. Yani bunun üzerindeki trabzan gibi. Şimdiki ipi tığın üzerine alıyorum. Şimdiki trabzanımı
şunun köküne batarsam burada bir genişleme olur yana doğru. O yüzden ikinci sıra trabzanın hafif sol üst köşesindeki boşluğa batarak ikinci trabzanımı yapıyorum. Böylece her trabzanın üzerine bir trabzan denk gelmiş oluyor. Üçüncüyü üçüncünün üzerine, dördüncüyü dördüncünün üzerine yaparak yandaki genişlemeyi engellemiş oluyorum. Sıranın şu sonuna geldiğinizde de, bu da bir püf noktası, bu sondan ikinci trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan battıktan sonra mutlaka sonuncu trabzanın tepesine de bir trabzan yapıp yapmadığınızdan emin olun. Eğer şurada bir trabzan yapıp bırakırsanız şu ortada yana doğru daralma olur, sağa doğru. Şimdi artık böyle ilerleyerek köşe noktama yaklaşıyorum. Yani şuraya geleceğim. Evet, ikinci sıradayım. Bakın U şeklini almaya başlıyor modelimiz. Bu ikinci sırada başladım 3 zincirle. Burada bütün boşluklara trabzan yaparak geldim. Son trabzanımın üzerine de trabzanı yaptıktan sonra, kafesin önündeki son trabzanın üzerine trabzanı da yaptıktan sonra V şeklindeki kafesimizi 2 trabzan, 3 zincir ve yine 2 trabzan. Model boyunca teknik bu. Doldurdum. Bakın sonra, burası önemli. İlk trabzanımızın üzerindeki şu boşluğa batarak ve sonrasında da tüm boşluklara tek tek batarak aradaki şuradan şuraya olan bu mesafeyi trabzan şeklinde boşluklara batarak ilerletiyoruz. Buradan çıktım, trabzanlarımı yapmaya devam ettim. Bakın şu son trabzanımın da üzerine mutlaka trabzanımı yapıyorum. Atlamayın onu yanlışlıkla. Bunun üzerine yapıyorum. Ara boşluğu V şeklindeki şu kafesi bütün model boyunca ne yapıyorduk? 2 trabzan, 3 zincir ve 2 trabzanla dolduruyorduk. Bunlar bizim köşelerimiz ve modelimize U şeklini veren bölümler. Sonrasında buradaki ilk trabzanı hafif sol üstündeki trabzan içinden bir trabzan çıkararak, sonrasında da her bir boşluğun içinden bir trabzan çıkararak sıra sonuna doğru ilerliyorum. Böyle sıranın sonuna kadar geleceğim. Ve ikinci sıramızın sonuna da geldikten sonra bakın sondan ikinci trabzanın üst noktasına bir trabzan yaptık. Şimdi son noktaya da trabzanımızı yapıp bu şekilde yukarı çıkıyoruz. Metot hep aynı. 3 zincir. Başlangıç metodumuz hep aynı. Bu 3 zinciri ilk trabzanın üzerindeki trabzan olarak kabul edip ikinci trabzanımızı bir alttaki ikinci trabzanın hemen üzerindeki hafif solundaki şu boşluğun içine yaparak devam edeceğiz ki bir genişleme olmasın demiştim. Böyle şu kafes boşluğuna kadar gidiyorum. Her bir boşluğun üzerine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, üçüncü sıraya da buradan 3 zincirle başladım, ilerledim, geldim ve burada az önce de söylediğim, bakın U şeklini almaya başladı. Bu böyle koskocaman U şeklinde bir parçaya dönüşecek. Bakın şimdi burada son trabzanın mutlaka tepe noktasına da bir trabzanı yaptıktan sonra buradaki kafesin içine, V şeklindeki kafesimizin içine bir, iki tane trabzan yapıyorum. Araya da 3 tane zincir çekip yine aynı boşluğun içine bir, iki tane trabzanı yapıyorum. Ve şu ilk trabzanın tepe noktasına ilk trabzanı yaparak aradaki trabzanlı kısmı örmeye başlıyorum. Burayı da yine şuraya kadar öreceğim. Buradan geldim bu şekilde buraya kadar. Bakın burada son trabzanım kaldı. Onun da tepe noktasına mutlaka bir tane trabzanımı yaptıktan sonra boşluğa geçiyorum. Boşluk metodumuz hep aynı. 2 trabzan boşluğun içine, 3 tane zincir ve yine aynı boşluğun içine 2 trabzan yapıp
devam edeceğiz. Artık aynı metotla tek tek anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Tekrardan burayı trabzan şeklinde geçeceğiz. 3 zincirle yukarı çıkıp buraya gelip yine boşlukların içine 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yapıp her iki boşluğa da bu U şeklini kocaman bir hale getireceğiz. Bedeniniz üzerinde ölçerek gideceksiniz. Birazdan bitmiş hali üzerinde nasıl ölçmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Evet, 2 tane birbirinin aynı parça ördüm. Burada ölçüyü nasıl aldım? Şöyle söyleyeyim. Şimdi şu alt tarafı, modelimizin alt tarafı bizim ön gövdemizin ya da arka gövdemizin ölçüsü olacak. Bakın böyle arkada 58 santim ördüm ama bu benim arka tam ölçüm değil. Yanlardan 2 parmak fazladan ördüm. Şöyle 2 parmak fazladan örüyorsunuz. Bakın şimdi şöyle. Burada benim uzunluğum 47 santim olmuş. Bu uzunluk sizin için yeterli değilse şöyle katlıyoruz. Her iki tarafı da katlıyoruz. Bunu arkadan bu şekilde dikeceğim. Yakada da şuraya kadar, yani omuzumun uzunluğu kadar dikeceğim. Omuzumun genişliği kadar dikeceğim. Evet, bakın şimdi omuzları şöyle sadece omuz ölçüsünde diktim. Geri kalan tarafı serbest bıraktım. Burada yaka payı, bakın şurada boynumdan itibaren 2-3 parmaklık bir pay bırakarak omuzu diktim ve buradaki bölümü dikmedim. Neden? Çünkü yakanın şu şekilde mendil yaka gibi iki kenara ayrılması gerekiyor. Burayı şöyle serbest bırakacağım. Burayı serbest bırakacağım. Ve açık kalacak. Komple dikerseniz burada bir arka payı kalmaz ve yaka çirkin durur. Şöyle yarısı kadar dikeceğim. Eğer daha uzun istiyorsak tüm bu birleştirmeleri yaptıktan sonra şu alt tarafa etrafına trabzan geçebilirsiniz birkaç sıra. Böylece daha uzun bir yeleğiniz olmuş olur. Bu da püf noktası olarak dursun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Daha büyük bir beden için ne yapmanız gerekiyor? Onu da söyleyeyim. Şimdi daha büyük bir beden için bunu daha geniş öreceksiniz. Ama çok da geniş örmeniz pek uygun değilse, hoş durmadıysa size göre şöyle yapabilirsiniz. Birleştirmeden sonra baktınız ön taraf kapanmıyor. O zaman şuralara trabzan geçebilirsiniz. Öyle de bir kolaylığı var. Sadece şu iki yana trabzan geçebilirsiniz. Böylece yeleğinizi önden 1-2 sıra daha genişletmiş olursunuz. Çok da fazla genişletmeyin çünkü bu sefer arka ölçüsü dar kalır ve çirkin durur. Maksimum 2-3 sıra daha şu önleri genişleterek kapanmasını sağlayabilirsiniz yeleğinizin. Hepinize kolay gelsin.